Ne olur sanki. Ay hepsi çiçek açmış. Ben konservelere 2 tane zıpkın deliği açıp öyle geldim. Tatlısınız ya. Beni salın denize. İyileşmek sünnettir yani. Yorum yapmanızı istiyoruz anlamına geliyor bu. Her tarz balığı yeriz değil mi? Sıkıntı yok. Köpek balığı falan. Merhaba. İsmin ne senin? Serpil Sima. Bir şeydi. Dedim bunu alıp götüreyim mangalın üzerine koyayım da resim çektirelim en azından. Bak bunu yakaladı Tolga Bey diye. Kaçtık. Harika. Merhaba. Artık tamamen su. Oo. Kaymayız değil mi? İnşallah. Yani buraya at. Ama şuradan atınca bir düştü var ya. Şeyli böyle kutlu yerler kayıyor değil mi? Hayır bak buraya. Şurası derin. Bak buraya aşağısı derin ama şu kadar derin yani bak. Böyle yürüyün kayabilirsin ama anladım. Ben burayı sevdim yani. Tatilin güzel bir çıkarmalı bu arada. Daha nereye kadar gidiyor bu? Daha ötesi var. İyi. Orada da umutlar var. Haydi be. Bizimiz hoş geldin. Hoş bulduk. Çekimi. Fena değil değil mi? Gayet iyi böyle güzel mi? Öbür türlü daha çok daha kötüydü. Bak kemere baksana. Kaç deprem görmüş, kaç yüzyıl görmüş, kaç bin yıl görmüş hala ayakta. Kuşlarına falan bak. İyiler. Tıbbi aletlermiş aşkım ya. Şunlar o kuşu galiba. Delikli iğneler var baksana. Saç iğneleri. Kemik kuvvetleri. Kandilleri bak. Yani Kemer takası. küpeye bak.
Şuraya girelim mi hayatım? Ama sen yap. Düşüyordum. Bu demek oluyor ki bunlardan kayılabiliyor. Çok güzel görünüyor ya. Nasıl? Sıcak olduğunu biliyorum. Kayıyor mu anlamında soruyorum. Gel. Öyle tutma, tutamazsın beni. Gel. Heh. Oo, kayıyor hakikaten. Bunlar niye temizleniyorlar ki hayatım? Bu su, sudan mı böyle kayıyor? Acaba su mu yapıyor yani bunu? Oluşum kayıyor şu an, oluşum. Ha. Ben şu an üstünden gelerek oluşum bu. Allah Allah. Evet. Tamam, sen beni yine tut o zaman. Ah. Ve inişli çıkışlı ya. Ay burası var ya, acayip kayar biliyor musun? Bırak seni. Bırak beni. Muhteşemsin ya. Bu arada aldığımız bir bilgiyi de paylaşmak isterim. Çinliler ve Japonların Pamukkale'yi çok tercih etmesinin sebebi doğal kaynak sularına çok ilgi duyuyor olmalarıymış. Ben şimdi buradan geçerken çok zorlanacağım. Bu bilgiye biraz sonra devam edeceğim. Kaldığım yerden devam ediyorum. Bu riskli bölgeye geçtik. Kaynak sularına çok önem veriyorlarmış. Yani doğal, şifalı sulara çok fazla önem veriyorlarmış. Birinci sebebi buymuş. İkinci sebebi de görüntü için. Yani bildiğiniz buralara gelirken gelinlik alıp buraya gelip fotoğraf çektiriyorlarmış. Keşke bu konuşmanın üzerine öyle birini görsek değil mi? Burada fotoğraf çekilelim mi? Hadi. Diğer sebebi de Çin'de ve Japonya'da İstanbul, Kapadokya ve Pamukkale'ye çok fazla turlar düzenleniyormuş. Böyle fotoğraf çekip geliyoruz. Şu ana kadar en iyi manzara şurası çıkan bak. Şuraya oturun. Selamünaleyküm gençler. Arkadaşlar oturun şuraya çekeceğim size. Şuralar çok kayıyor. Ya bir şeye benzeteceğim hayatım ben burayı şimdi. Neye biliyor musun? İşkembenin sırtına. Muazzam bir güzellik. Girelim. Tutuyor musun? Elimi tutar mısın benim? Tuttuğum zaman ben seni tutamam düşersen. Ben seni tutardım ama. Yok. Yavaş. Çok sıcak. Çok iyi. Çok iyi. Rengi görebiliyorlar mı acaba? Hissiyat muhteşem değil mi? Şimdi şöyle bak burada durup. Ah burası buz gibi. Şöyle göstereceğim. Harika. Çok güzel görünüyor. Aa yağmur geliyor. Tutunmam lazım. Gel. Birden çukur olabiliyor çünkü o yüzden endişe ediyorum ve bunlar çok kayıyor. O kadar büyük bir şehir ki antik tiyatrosu falan var ve diyorsun hani niye terk edilmiş bu diye konuşurken Tolga'yla araştırdık ve öğrendik ki depremler sonucunda yıkılmış. 7. yüzyılda terk edilmeye başlamış. 8. yüzyılda da tamamen boşaltılmış. Bir tane daha bilgi vereceğim.
Mesela burada su akıyor. Ama şurada mesela su akmıyor. Bu bilinçli olarak suyu kesiyorlarmış. Kararma oluyormuş çünkü su aktıkça. Sonrasında o suyun kesilmesinde bütün travertenler kendini yeniliyormuş. Sonrasında tekrar açıyorlarmış. O yüzden bazı yerlerde su yokmuş yani. Bak tırnaklarına şey yaptı. Tırnak maskesi. Aa, geçen bir tane adamın yüzü komple böyleydi. Bizimkiler yine bir gölün içindeler. Şurası mesela çok kötü olmuş. Neyse aşağıdakine girelim. Hatta beraber girelim bence sen. Olur Beraber canım. girelim mi? Girelim. Çok güzel. Çıkarken bu güzelliği fark edemiyorsun. Tabii bir şey geliyor su. Buradan gökyüzünde yansıması var ya. Evet. Bir de biz çok sıcakta çıktık. Evet. Orası bayağı dikti. İlk başlangıç anı biraz dik. Güzel videolar çıkartıyor galiba Işık Bey. Çok güzel. İnşallah Pamukkale ile ilgili gözümün gördüğü her şeyi videoya yansıtabilmişimdir. Ben ikinciye geliyorum. Yani artık bir daha gelir miyiz bilmiyorum ama yani İstanbul'da yaşarken biz Avcılar'dan İkitelli'ye 3 saatte gidiyorduk. Evet. Şimdi Marmaris tatilimizde birden Pamukkale aklımıza geldi. Ve 3 saatte biz Pamukkale'ye geldik. Şimdi tekrar Marmaris'e geri dönüyoruz. Bu arada Marmaris'ten yani çok fazla video çekemedik aşkım ya. Çekeriz. Ama tamamen tatile girdiği için herhalde bu deniz falan filanla geçti. O yüzden ama bu akşam giderken böyle bir Marmaris gece hayatına uğramayı düşünüyoruz. Orada böyle biraz çekim yapabiliriz belki. Ya Marmaris'le ilgili sadece hikayelerde böyle birkaç paylaşım yaptık. Vlogumuza ekleyebileceğimiz bir çekimler yok. İnşallah kalan 3 günümüzde çekeriz. Tabii ki daha rotamızda İzmir Şirince var. Oraya da gideceğiz. Oradan da güzel şeyler çıkartacağımızı biliyorum. Ben Şirince'ye 4.'ye gideceğim galiba. 14 kere daha giderim. Evet, burada Pamukkale turumuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Oturduk böyle. Marmaris'in bankına. Marmaris Belediyesi'nin bankına teşekkür ediyoruz. Buraya bank koyduğunuz için Marmaris Belediyesi. Çok sağ olun. İşte biz daha insanıyız ya valla yani. Daha da çok daha mutluyuz. Hani deneyelim Ve de. galiba muhtemelen daha doğrusu ilk ve son böyle bir vlog olacak buraya. Çok kısa da olacak gibi geliyor. Çok uzun olmayacak gibi geliyor. En kısa sürede benim sezonum kapandığında, kınalar bittiğinde İnşallah yine kamplarımıza uzun uzadıya devam edeceğiz. Dayı ile maceralarımıza devam edeceğiz. Evet. Dayı iyi dinlendi ama. Dayı çok dinlendi. Kışın Vallahi. sağlam görmemiz lazım dayı. Evet, Narin çok az çalışmıştı bu sene. Burnumdan getirdik Narin. Bu arada bilen bilir, bilenler bilmeyenlere söylesinler. Bizde her şeyin bir ismi var. Arabalarımızın da ismi var. Dayıyı zaten artık sokakta herkes tanıyor. O değil mi falan dayı diyorlar. Falan diyorlar sağ olsunlar. Sağ olsunlar, evet. O kadar çok abonemiz olmamasına rağmen. Ya dayı yine tanınıyor ya, ben hiç tanımadığım bir yerde net plaka, dayı ismi, bunlar onlar falan dendi. Evet. Güzel Ama bir yine de
Şuraya ben koyarım ya da şuraya koyarım ya da buraya koyarım. Abone olabilirsiniz. Hala abone olabilir. Abone olup desteklerinizi her zaman bekliyoruz. Biz biraz daha gezelim burayı da. Çadırımızı özledik gidelim. Hadi görüşürüz. One of you please. Proszę Burada bir de sakinliği atmaya çalışıyoruz kendimizi. Ama yok ki. Biz sahili terk ettik. Resmen terk ettik. Kaçtık. Ana yoldan gitmeye başladık. Hemen bir ara sokak bulduk. Oradan hemen böyle ana yoldan ilerleyerekten arabamıza doğru gidiyoruz. Çocukları bıraktık kendi hallerine. Bir an evvel dağlara kaçmamız lazım. Çadırımı özledim. Ne yaparlarsa yapsınlar. Magnet alalım. Hatta ne yapalım biliyor musun? Videonun altına yorumlar geldiği zaman yorum yapanlara da magnet yollayalım. Marmaris magneti. Ama ne değerli. Alsın. Yorum yapmanızı istiyoruz anlamına geliyor bu. Ne olur sanki? Değil mi? Evet bekliyoruz. Yorumlarda buluşalım. Gidelim şöyle bir 10-15 tane ya da magnet almayalım ya. Böyle birkaç hediye alalım. 2-3 kişiye hediye verelim. Hediye. Altına yorum yaptığınızda hediyeyi belirlemek. Tabii hediye var ya. Bir kere hediyeleşmek sünnettir yani. Siz de bize gönderirsiniz. Bak şurada var bir yer, girelim mi? Türk işte layık yazıyor. Kampta günün bu saatlerini çok seviyorum. Bugün bulutlu hava. Canım. Hayır sen nasıl erken kalktın bu sabah? Sen erken kalkın. Yalan mı yiyeyim ya? Kaçta yattın? Nasıl? Aa. Tolga normalde evde her sabah alarm koymadan 7'de kalkan biriyken burada 10'lara 11'lere kadar uyudu. Bugün ilk defa böyle kalktı. Ama bugün çok güzel. Serin. Evet, bu saatler hep böyle oluyor hayatım diyorum ya sana işte. Bir şey var mı? Biraz parçalı bulutlu sanki. Ama yok bugün de çok sıcak olacakmış. Bize kahve yapayım mı? Hadi o zaman. Şimdi Tolga ile böyle kahvelerimizi yaptık. Orman yürüyüşüne doğru çıkıyoruz. Kahveyle yürüyüş mü olur? Keyif yürüyüşü bizimki. Ne tarafa yürüyelim? Bu tarafa hep arabayla gezdik. Buraya yürüsek ne olur? Aa, Günümüzde bitiyor. Karşıda bitiyor her şey. iyi tamam hadi. Nereye gidiyor? Koylara denize gittiğimizde bu yoldan geçerken hep böyle videosunu çekmek istemiştim. Çok huzur verici bir yol değil mi aşkım burası? Az önce bir tavus düşmüştü tepemizden. Ha onları çekmedik. Bir sürü tavus kuşu var. Nasıl bağırıyorlar. Hayatımda ilk defa tavus kuşu sesi duydum. Kendisinin bu kadar güzel olup da sesinin bu kadar kötü olan. Evet ya kedi mi, çocuk mu, köpek mi ne oldu belli değil ya. Şu yolda bir fotoğrafın olmasın mı be aşkım? Şu yolda. Ha geç bakayım. Fotoğraf çekebilecek biri yok şu anda. Çocuklar uyuyor. Geç şurada çekeyim fotoğrafını.
Hiç görmedik elindekini. Çaktırmadan yürü. Biz o kadar çok çekim yaptık ki. Çekimler çok kendi başlarına bir bellik oluşturdular. Ortada bir video çıkabilecek bir görüntü de olduğunu hiç sanmıyorum. Montajda göreceğim hepsini. Çünkü elini alan, ay burası çok güzelmiş deyip çekti. Ben yapacağım böyle geçişlerde. Brrrr dönen animasyon, sonra da hop buraya geçtik. Olsun, bu seferki YouTube videomuzda bize anı kalsın diye paylaşmış oluruz. Ne yapalım? Samimiyetimizi biliyorlar. İzleyenler olur diye düşünüyorum. Spontane videolar. Bugün hava biraz serin ya, Tolga iyi. Yoksa normalde var ya. Böyle sabah uyandığından bahsediyorum. Yani gerçekten Marmaris güzel bir yer. Doğa olarak, deniz olarak hele tartışılmaz güzel. Ama yolları hep 40'la 50 ile gittiğin için bitmiyor. En güzel koylara oteller bilmem neler yerleşmiş. İnsanların sahile gitmesi bir şekilde engelleniyor. Gerçekten öyle. Kanun, benim bildiğim kadarıyla kanunda açık ve net yazıyor. Vatandaşın deniz kenarına inmesi engellenemez diye biliyorum. Yani hiçbir yere gidemiyorsunuz. Şu gördüğünüz yer, burada Bördübet diye bir otel var. O kapatmış burayı. Bu adaya gelip buradan denize giremiyorsun. Ki bunun gibi çok örneği var bu işin. Ve geldiğin zaman tabela asmış, günübirlik ziyaretçi alınmamaktadır diye. Buraya da otelden tekneyle taşıyor misafirlerini. Yani bu adaya gelip ailenle, çoluğunla, çocuğunla öyle bir yüzme olayına giremiyorsun. Kapatmışlar yani. Buraya geldiyseniz, çadır kuracaksanız veya karavanla gelecekseniz kesinlikle önce bir lokasyon arayın. Hani bizim gibi ya koy gezelim, bak gözümüze güzel gelen koya gireriz falan diyemiyorsunuz. Tamamen bir hayalmiş o. Yani dediğim gibi ya böyle gulet gezisine geleceksiniz ya iyi bir otelin, sahili güzel olan bir otelin müşterisi olacaksınız. Onun dışında bu bölge çok zor. Ne yapacağız? İnelim mi buradan? Ha? Burası değil mi dereyle denizin buluşması? Dereyle seyirtesi yer burası. Hayatım, ben terlikle buradan yürüyemem ki. Yürümeyeceksin. Çok güzel görünüyor ya. Gerçekten coğrafyası çok güzel bir yer. Baksana, saat 8. İnsanlar denize gelmiş hayatım. Ben var ya, şunu poşetleyip arabasını almayan zihniyetteki insanlarla aynı havayı soluyorum. Dolayısıyla sen de. Dolayısıyla bundan nefret eden insanlar da. Ayıp. Vallahi çok ayıp. Dönelim mi? Şurada gitti, sıcaktan gitti yemin ederim. Yani anlatılır bir sıcak yok ki ya. Kapanmayacak yine kapı. Merhabalar. Çok güzel bir kampingdeyiz. Buranın sabah ben bir tanıtımını yapmıştım. Dedik ki çok memnun eden Demir Bey'le de böyle ufak bir söyleşi yapalım dedik. Öncelikle her şey için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Aramızda olduğunuz için biz de çok mutluyuz. Sağ olun, var olun. Buyurun. Yani şimdi Tolga da mutlaka bana katılacaktır da bizim aslında programımızın dışındaydı. Şöyle ki 3-4 gün kalıp yani çok fazla yeri gezeceğimiz için başka yerlere gitmeyi düşünüyorduk. Ama biz başka yerlere, uzak yerlere arabayla gidip tekrar buraya dönüp burada kalmayı tercih ettik. Buranın imkanları çok güzel. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Bu arada bu asla reklam değil. Tamamen içimizden gelen şeyleri söylüyoruz. Sınırsız suyunuz, sınırsız elektriğiniz, hatta kurduğunuz çadırların yanında bile elektriğiniz var. Bunun dışında
Tavlamız var, okeyimiz var. Evet, sazı var. Demir Bey çok güzel saz çalıyor. Yani hatırladığım kadarıyla 2 yıllık bir işletmeyiz öyle değil Evet, mi? bu ikinci sezonumuz, ikinci yazımız diyelim. Tam 2 yıl olmasa da ikinci yazımızı gördük. Tabii bu tip işletmelerde gün geçtikçe daha bir takım şeyler yerine oturuyor, taşlar yerine oturuyor. Hem müşterilerden aldığımız geri bildirimler, hem kendi tecrübelerimiz, artık biz de tecrübeleniyoruz ve bunları düşünerekten, üst üste koyaraktan daha güzel bir kamp haline, daha şugur bir kamp haline getirmeye çalışıyoruz. Umarım daha iyi olacak. Önümüzdeki yıl farklı bir takım havuzu yapamayacağız belki ama havuzu yapamayacağız. Ama daha güzel bir kamp olacak diye düşünüyorum. İnşallah. Sizlerin de sayesinde bu. Ya şu haliyle bile bence çok güzel. Şu haliyle bile çok güzel. O butik havasını koruyor. Yani doğallık var. Evet, Buradaki herkes birbiriyle, hani az kişi olduğu zaman aslında çok daha iyi bir Çok imkan çok oluyor. büyük bir kamp değil. Burada işte 15 çadırlık ya da 15 ailelik çadır ya da karavanlık bir alanımız var. Daha büyük olduğunda zaten kontrol dışı oluyor. Her şeyi kontrol etmek çok zor. Aynen öyle. Yani burada asıl amaç zaten para kazanmak değil. Para kazanmak olsaydı yani 100 çadırlık bir yer belki ayarlanabilirdi. Ben içerisinde hem yaşayayım hem de kendimi idame ettireyim diye düşündüğüm bir olaydı bu. Siz zaten burada yaşıyorsunuz. Ben artık burada yaşıyorum. Burayı da çok sevdim. Geldim, baktım, beğendim, tuttum. Ondan sonra işte yavaş yavaş üzerine bir şeyler koymaya çalıştık. Yani büyük şehirden kaçtık. Birçok insan gibi biz de. Hepimizin yapmak istediği gibi. Evet, gelen arkadaşlar da sizlerin de fikirlerini alıyorum ve herkes şunu söylüyor. Ya buralarda bir yer var mı? Hani 300-500 metrekarelik bir yer olsa da biz de gelsek. Yani gelenlerin %90'ı bunu istiyor. Bu da demek oluyor ki burası doğal olarak beğeniliyor. Kamp olarak olmasa da doğası çok güzel. Sit alanı ayrıca Börlübet bölgesi. O anlamda da çok güzel. Ve birçok yerin merkez üssü gibi düşünebiliriz burayı. Yani Datça'ya, işte Hisarönü, Bozburun, Selimiye, Marmaris, Akyaka. Bunların orta noktasında gibi günübirlik buralara gidilip gelinebilir ve buralar gezilebilir. Yani kampta durduğun sürece her gün buradaki kum plajdan denize girmek zorunda değilsiniz. Aynen öyle ki elbette. biz öyle yaptık zaten. Öyle de bir avantajı var. Dezavantajı da var tabii. Biraz marketlere uzak dediğim aslında çok da uzak sayılmaz. 13 kilometre ve her gün bir takım arkadaşlarımız zaten marketlere gidiyor. Siz markete gidiyorsunuz. Bana soruyorsunuz bir şeye ihtiyacınız var mı? Tabii işte bir iki bir şey sipariş veriyoruz. Ya da ben gidiyorum sizin ihtiyacınızı görüyorum. Her gün marketlere de gidilmiyor zaten. Zaten dışarı gezmeye gidildiğinde de oralardan da dönüşlerde ihtiyaçlar karşılanıyor. Tabii ki. Yani burada izin verilmiyor sit alanı olduğu için bir takım ticari olaylara. Aslında bu da güzel. Bunun güzel tarafı bu. Bir plajımız var. Plajımız işte yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda ve burada herhangi bir plaj işletmesi, beach club tarzı bir şey yok. Yani bu zaten benim nefret ettiğim bir olaydı ve burada bunun olmaması Kesinlikle. benim en çok beğendiğim şeylerden biri. Siz aracınızla sahile, kuma kadar girebiliyorsunuz ve kimse size karışmıyor ve doğayla baş başasınız. Güzel tarafları da bunlar. Güzel taraf çok fazla var. Güzel taraf. Yani dediğiniz gibi 15 tane kamp veya karavan veya çadır yerimiz var. Tuvaletlerimiz, duşlarımız var. Duşlarımızda sıcak su 24 saat var. Onun dışında elektriğimiz her çadırın yanına kadar 220 voltumuz geliyor. Biz burayı karargah olarak kullandık. Zaten Ergin Bey gelir gelmez böyle söylemişti bize. Burada tanıştık kendisiyle de. Biz gezeceğimiz koylara gündüz vakti gittik. Akşam ama sakinliğe geldik, buraya geldik. Geceleri inanılmaz sakin. Buradaki ortam çok güzel. Arkadaşlık, dostluk çok güzel. Çünkü buraya gelen insanlar sürekli gelen insanlar. Yeni arkadaşlar da bizim gibi ortama katılıyorlar. İnanılmaz bir ortam olan çok güzel bir hafta geçirdik burada. Buradan başta Demir Bey, Ergin abi ve tanıştığımız tüm arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Böyle bir ortamı sağladıkları için. Tabii. Siz de gelin.
Ergin Bey dedik. İşte Ergin Bey bu arkadaşımız biraz tehlikeli bir arkadaş. Yani tavlada kimse bileğini bükemiyor arkadaşımızın. Mikrofonu ben alayım. Buyurun. Bir vesileyle Demir Bey'le tanıştık. Tanışması olsaydık diyormuşum. Geçen yıl 1 ay 5 gün kaldık. Bu yılda 2 ay kalacağız kısmet olursa. Burada kalmamın sebebi çok güzel saz çalıyor akşamları. Canlı müziğe para vermiyoruz. Bu bir. İkinci de tavlada hakikaten yeniyorum. Zevkli oluyor. Tolga Beylerle bu sezon tanıştık. Çok memnun oldum. Sizleri tanıdığıma. Vallahi biz de aynı gerçekten. Kamping hayatını çok bilmiyorduk. Daha çok böyle insanların olmadığı yerlere giderdik hep. Ama bu da farklı ve çok güzel bir deneyimmiş. Yani hani böyle bir yer bir daha bulabilir miyiz bilmiyorum. Belki çok abartıyor diyeceksiniz ama biz kendi aramızda da aileyle yolda giderken bile Tolga o kadar istemsiz baktı ki başka yerlere. Yani hep beni böyle bir ikna etme çabasındaydı ki iknaya zaten gerek bile yoktu. Çok şiddetle tavsiye ediyoruz. İkinci yılınız değil mi Evet, sizin de? ikinci yılımız. İlk yıl geldiğimizde böyle bu ortamda hani samimiyet, bu yani aile ortamı, sıcaklık bizi çeken şey buydu aslında. Evet başka. Tolga ne söylemek Ben burayı ister? yorumlardan buldum. Burada kamp alanı ararken çok fazla kamp alanı var ve yorumlar inanılmaz kötü yorumlar var. Değişik yorumlar var. Tabii kamp bilmeyenin kampinge gelmesini de tavsiye etmem ben ama gelen şeyde başka yerlere gelen yorumlar inanılmaz kötüydü. Sugar Camping'de yaklaşık kaç tane şey var? 300'ün üzerinde veya 500'ün üzerinde bir yorum var. Ama bir tane bile kötü yorum yoktu. Yoktu gerçekten. Sonra Instagram adreslerine girdim. Instagram adreslerinde böyle bir dostluk ortamı vardı. Biz de hasbelkader çadırımızı yükledik geldik ve gerçekten yorumların ve Instagram videolarının boş olmadığını, gerçekten dolu dolu videolar ve gerçeği yansıttığını burada gördük. İnşallah o gerçeğin içine biz de bir katılabilmişizdir. Herkese tavsiye ediyoruz. Eminim ki şuna da eminim Demir Bey. Yani bu tamamen doğaçlama geliyor aklıma mesela. Her yer dolu olsa biri gelse inanıyorum onu burada misafir edersiniz. Şimdi ya. tabii elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Geçen sene işte büyük bir çadırımız vardı. Karavanımız var. Karavanda kalıyordum. Çadırı ve karavanı işte bir takım dost, akraba arkadaşlarımız istedi. Onlara verdik. Ben küçük bir çadıra geçtim. Sonra Recep abimizin dünürleri geldi. Onlar da bir yer soruyorlardı. Kendi çadırımı, kaldığım küçük çadırı onlara verdim. Ben arabama geçtim. Evet, Büyük bir aynen. arabam var. Öyle Arabada değil. kalmaya başladım. Yani çözüm getirmeye çalışıyorum Öyle bir elbette imaj ama sergiliyorsunuz gerçekten öyle. Bu arada az önce söylediğiniz gibi buraya tamamen çadırsız, sadece sırt çantanızla da gelebilirsiniz. evet, çadır deneyimi olmayanlar için aslında bir konteynerimiz var. 1+1 bir konteyner. İçerisinde duşu, tuvaleti, sıcak suyu var. Televizyonu bile var. değil mi? Televizyonu var. Mutfağı var. Çadıra direkt geçiş yapamayanlar için böyle bir ön oryantasyon deneme kampı gibi düşünebilirler. Zümrüt Hanım çok güzel bir şey söyledi. Çok önemli kampinglerde. Evet, burada misafirlere buzdolapları veriyoruz. Evet, herkese. Veriliyor yani, Demir Bey veriyor. Ben de artık o kadar birlikte olunca Sahiplenildiği aile için, evet, evet, aile. veriyoruz dedim. Büyük dolap var, küçük dolaplar var, dondurucu var. Yani gelen misafirler o konuda da sıkıntı çekmezler. Evet, evet. Sıcak su garantisi var. Sıcak su garantisi var. Her türlü garanti. Hatta serinlemek, artık seriniyorsunuz. Artı ocağı olmayan ya da işte pişirme Evet, evet. ünitesi olmayan misafirlerimize de yine yemek pişirmeleri için elektrikli ocaklarımız var. Onları sunuyoruz. Bir de ayrıca çamaşır makinemiz var. Kesinlikle çok bunlar önemli için bir ek detay. bir ücret talep etmiyoruz. Uygun da galiba fiyatlarımız. Çok, o gerçekten. konuda da herhalde sizler Memnunuz. memnunsunuz. Evet. Mangalı hazırlayın. Hatta mangal değil, mangalları hazırlayın diyor. Ben güneşin altında mangalları dolduruyorum, sürekli bekliyorum.
balığa gidiyor. Dün akşam Ben- yemek yemediniz mesela. Dün akşam balık beklerken lahmacun yedik. Siz yine lahmacun yemeyin. Ben tavuk yedim ya. Bir de diyor ki beni çabuk götürün denize bırakın diyor. Nereye giderseniz gidin diyor. Ama almayı unutmayın diyor akşam. Bu arada Sağ ol abi. yani Sonra. yorumlarda gelebilir. Herkes niye sakat diye. Burada dövüyorlar adam balık. Bu kampta neler oluyor? Şimdi o konuyu da açıklık getireyim. Zümrüt uçmaya çalıştı. Yani bir bulaşık yıkıyordu. Bulaşık da bende, çamaşır da bende. Kamp sahibi o da gitti işte kolunu bir şekilde bir yere sakatladı. Şu anda bütün kampın işini ben yapıyorum. Yani lütfen gelenler bunu göze alsın. Çalıştırın. Sakatlanmadan gelsin. Çiçek sulamı var, bitki sulamı var, bulaşık var. Ot yolma var. Ben o zaman bir tane bir şey söyleyeyim mi? Mesela buraya seneye Allah izin verirse gelmek nasip olursa bir şey görmek isterim. Buyurun. Böyle kenarlara domates ve biber ekmenizi isterim. Var. Biz onu Nasıl ya? biz onun denemesini Var da yaptık. göstermiyoruz. Kimi beyler ekmiş, biz de 50-70 fidemle beraber geldik. Geçen sene burayı gördük çünkü. Domates, biber Ektik. ektik. Ben Ve şeyden yiyoruz sonra gösterelim. hasratını. Ay o zaman Tamam oraya balık gidecek. gelirse akşamleyin kişi başı bir tane yok 2 tane verebilirim. Herkese değil. Ben balığa gidiyorum. 2 tane Antalya biberler olmaya başladı. Onu tek tek yiyoruz. Aa süper Bir ya. de sayıyorum çalmasınlar diye. Samimiyeti çok seviyorum. Yani evet samimiyetin yanında çile olsaydı bu katlanılır mıydı? Tabii ki değil. O yüzden her şey o kadar sistemli ve güzel gidiyor ki bence. Çok güzel ayarlamışsınız. Bir de eskiden kampçısınız değil mi? Yani bir kampçılık Evet, geçmişiniz var. tabii ben hep kamplara gitmeyi severdim. Daha sonra bir karavan aldım. Karavanla da dolaştım. Sevdiğim bir işti ve bu işin içinde olmam gerektiğini düşünmüştüm. Şartlar, koşullar yerine geldi. Ve işte 2 yıl önce burayı buldum. Ve burası aslında önce güzel bir karavan kampı olur diye düşünmüştüm. Sonra çadır misafirlerinden talep çok fazla gelince her ikisi de olur diye düşündük. Ve bu yönde çalışmalarımız oldu. Bu konuda da doğru yaptığımızı düşünüyorum. Siz de kampçısınız. Biz aslında kampçı değildik. Biz normalde hep otelde kalanlar, insanlardık. Çocuklar var küçük diye. Yani kampı hiç tercih etmiyordum. İlk benim hevesim Karadeniz'e başladı. Bir Karadeniz turunun kamp yaptık. Ve o zaman kampın gerçekten çok eğlenceli olduğunu anladık. İkinci kamp yerimiz de bizim burası. Buraya geldik. Burada da çok memnun kaldık. Yani buraya geldiğinde denize girip geldiğinde duş alabiliyorsun. Yemeğini hazırlayabiliyorsun. Tuvalet sıkıntın yok. Ve korunaklı, güvenli bir bölge. Ve çocuklar için de güzel bir yer. O yüzden bizim gene tercihimiz burası oldu. Biraz da dediğim gibi huzur, aile, samimi ortam olduğunda vakit nasıl geçti anlamadık. Çok önemli bir noktaya değindiniz. Hani güvenli dediniz. Cüzdan, telefon, her şey açık. Yani bir ayda bilgisayarı şarja buradayız. bırakıp gidiyoruz yani Her şey. sosyal alanda. Dün şeye gittik geldik yani bizim tamamen her Pamukkale'ye şeyimiz Pamukkale'ye gittik gittik geldik yani o gibi bir şüphemiz olmadı. O kadar güvenli hani o konuya iyi değindiniz. Çok güvenli bir kamp alanı. O yüzden herkesi buraya bekliyoruz. Demir Bey akşam konumuz müsaade edecek mi bize bağlama? Evet, slow türkülerden başlayacağız yavaş. Ondan sonra biraz slow. Evet, Yani bizim akşam bu onda son çekmek akşam. üzere son akşamımız, son gecemiz bu gece. Böyle bir buradaki o samimi ortamı, o bağlama, herkesin şarkılara, türkülere eşlik edişini de size göstermek istiyoruz. Ergin Bey de biz gelene kadar mangalları yapacak. Mangalları. İnşallah balıkla gelecek. Şimdi Tolga Bey bugün bir balık alın, ton balığı falan yani konserveye de razıyız lütfen. ton balığı var bende. Şimdi en son Bir deneme yaparız. Mangalda Ben konservelere 2 tane zıpkın deliği açıp öyle geldim. Herkes sana yürüyor valla. Bence denize- bundan kurtul. Berke hadi gidiyoruz abi. götür bırak. Beni salın denize. Konservelerin kapağını açıp mangalın üzerine koysak O nasıl? da olur. Bakın ya, tutamazsa onu yapacağım ben. Alıp geleceğim. Deneyelim yani. Ben balıkçılık hayatımda hiç bu kadar olmamıştım. Böyle rezil olmamıştım. Benim acilen balık tutma. Her tarz balığı yeriz değil mi? Sıkıntı yok. Köpek balığı falan.
Evet. Mikrofonu falan size devrediyorum artık, ben gidiyorum. Hadi geç. Ben gidiyorum. Hadi sizin mesainizi başlayın. Şimdi bir denize gidecek tabii bütün aileler. Onu bekliyoruz. Ondan sonra akşam üzeri burada bir mangal ve sazla geceyi bitireceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bravo be. Bravo. Gel be arkadaş. Çok güzel oldu bence. Bak, tekte geldik.